Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Şapkayı, çantayı ördük. Şimdi sıra sandalette. Gene bunların hepsi aynı marka iple örüldü. Biraz gerçeğe uygun olsun diye böyle bir renk kullanmak istedim. Yoksa patiyi ördüğünüz rengin aynısını tabanda da kullanabilirsiniz. Çift taban kullanıyorum. Bundan bir tane daha örüp şuradaki dikişlerle birbirine ekleyeceğiz. Güzel sert dik duran bir taban elde edeceğiz. 3 tane ahşap boncuk. Tığ numaram 2,5. Umarım görünmüştür. Görünmese de açıklama bölümüne yazarım. Evet, sandaletin taban ölçüsü 12 santim. Tam 12 santim. Yani 20 numara 1-1,5 yaş için gayet iyi bir ölçü. 2,5 milimetre tığ ile tabanları ördüm. Buradaki sandalette gene 2,5'la üst kısmı da ördüm. Sadece şuradaki kurdele ya da fiyonk örgüyü 3 ile yaptım. Burada 2,5'la gene tabanı ördükten sonra üst kısmı tamamını 3 milimetre ile ördüm. Çok bir fark olmadı. Bu daha ince, daha diri bir örgü oldu. Bu biraz daha kalın, biraz daha yumuşak bir örgü oldu. Ama her ikisi de gayet güzel. Bir daha örersem sanırım gene 3 ile yaparım örgüyü. Ama taban 2,5. Biraz sert ve diri olması gerekiyor. Zaten çift taban kullanıyorum. Şimdi hemen bir tane daha örelim ve patiye başlayalım. Bir tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 1, 2, 3. Şöyle üçüncüye bir sık iğne. Aynı ilmeğin içerisine bir tane daha. Burada aynı ilmeğe battığımız 2 sık iğne topuk kısmına denk geliyor. Şimdi sık iğne örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sık iğne ördükten sonra ipi alıyorum. Bir tane yarım trabzan. Tamamını çıkarıyorum. Doluyorum. Şimdi trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Buraya 2 tane aynı ilmeğe battıktan sonra 9 sık iğne, bir tane yarım trabzan,
7 tane de ikili trabzan ördüm. Son ilmeğe 7 trabzan örüyorum. 1 2 3 4 şu ipi geriye alıp boşluk kalmaması için 5 6 ve 7. 7 trabzan ördükten sonra son ilmeğin içerisine sıraya devam ediyoruz. Karşısındaki trabzanın üzerine trabzan örerek devam ediyoruz. 2 3 4 5 6 7 trabzan örüp son zincirin içerisine 7 trabzan örmüştük. Tekrar karşılıklarına batarak 7 trabzan ördük. Bir yarım trabzan. Sonrasında 9 sık iğne örüyoruz. 9 sık iğneden sonra başlarken ilk ilmeğe 2 kere batmıştık. 2 sık iğne örmüştük. Aynı ilmeğin içerisine 2 sık iğne daha örüyorum. Patiğin diğer yarısı için ve başladığım ilk sık iğnenin üzerine bağlıyorum. 2 zincir doluyorum. Gene ilk ilmeğin içerisine 1 ve 2. Topuk kısmında artırmalar yapıyoruz. 2 tane trabzan ördüm. Şurada bir üst sıraya çıkarken çektiğim 2 zinciri trabzan olarak görmüyoruz. Bunlar başlangıç ve bitiş yerinde güzel bir dolgu oluşturuyor bu zincirler. Şimdi yanındaki ilmeğin içerisine de gene aynı ilmeğe 2 tane topuk kısmında 2 tane arttırma yaptık. Trabzanlarla devam ediyorum. Şurada 7 trabzan aynı ilmeğe örmüştük son zincirin içine. Oraya kadar ördüm. Sonra o 7 zincirin her birine çift batıyorum. Sonra diğerine aynı ilmeğe 7 tanesinde çift batarak devam ediyorum. 7 tane trabzan vardı. Çift batarak 14 trabzan oldu. Şimdi sırayı takip ederek topuğa kadar örüyorum. Şimdi topuk kısmında başlarken 2 sık iğnenin üzerine ikişer tane trabzan örmüştük. Biterken sıra 1 aynı ilmeğin içerisine 2. Sonra son ilmeğin içerisine gene 1 ve 2. İlk trabzanın üzerinden bağlıyorum. 1 2 zincir. Hemen dibindeki ilmeğe gene aynı ilmeğin içerisine arttırmamızı yapıyoruz. 2 trabzan. Sonra tek. Gene bir arttırma. Aynı ilmeğin içerisine 2 arttırmamızı örmüş olduk. Patiğin yarım tarafında. Şimdi trabzanlarla burun kısmına kadar örüyorum.
burun kısmında 7 taneden 14 taneye çıkan ilmeklerin, trabzanların üzerine geldik. Başladığı noktada yine bir arttırma örüyoruz. Sonra tek trabzan, sonra gene bir arttırma, tek, bir arttırdık, bir tek, bir arttırdık, bir tek olarak sırayı, yani arttırma yerini bitiriyoruz. Bir çift bir tek olarak 7 tane arttırmamızı şuradaki arttırmanın bitimine kadar örüyoruz. Şimdi topuğa kadar gene trabzanları örmeye devam ediyorum. Topuk kısmında arttırma sırasına geldik. Şurada çift battığımız trabzanın ilkine gene çift batıyorum. Sonrasında tek, sonra gene çift, sonra tek. Sıraya da çift başlamıştık ve bağlıyoruz. Şimdi gene 2 zincir, ilk ilmeğin içerisine iki trabzan, bir, iki tek trabzan, bir arttırdık, iki tane tek ördük. Şimdi gene çift, çift, tek, tek, çift. Şimdi trabzanlarla burun kısmına kadar örüyorum. Burun kısmında da topuk kısmında yaptığımızın gene aynısını örüyoruz. Arttırma trabzanındayız. Bir tane çift örüyoruz. Sonrasında iki tek, çift, şimdi iki tek, bir, iki. Burundaki şu arttırma trabzanları bitene kadar bir çift, iki tek olarak ilerliyoruz. Gene 7 kere arttırma yapmış oluyoruz ve normal trabzanlarla bitiş yerine ilerliyorum. Topuk kısmında arttırmalara geldik. İlk arttırma üzerine bir tane çift örüyoruz, arttırıyoruz. Sonra iki tek, bir, iki. Şimdi aynı ilmeğin içerisine çift. Şimdi iki tek. Zaten çiftle başlamıştık. Sırayı bağlıyorum ve bitti. Sırayı şöyle de ekleyebiliriz, bağlayabiliriz. Son trabzandan sonra ilk trabzanın içinden alırız. Şuradaki son trabzanın bu şekilde gayet muntazam bir bitiş
örebiliriz. Sonra içeriden saklayıp kapatabiliriz. İki tabanın da düz taraflarını dışarı veriyoruz. İçeride kalıyor. Dışlar içeride kalıyor. Şurada başladığımız noktada karşı tarafa da aynı şekilde başladığımız noktadan ipi sıkılaştırıyorum şurada. İçeri alıyorum. Üst katta tadilat var. Bir sürü gürültü geliyor. Yapacak bir şey yok. Katlanıyoruz. Yandaki ilmeğe karşılığına gelmesine dikkat edelim. Tabanları 2,5'la ördük. Onu da söyleyeyim unutmadan. Tabandan sonra hem dikişler hem üst kısmını 3 milimetre tığ ile örüyorum. Her bir ilmeğin tam karşılığına batmaya dikkat edelim. Atlamadan, ilmek kaydırmadan muntazam bir kaydırma dikişi yapalım. Başladığım noktaya kadar örüyorum. Tabanı ördükten sonra şu arka kısmında çok fazla iplik ya da şuradaki farklı renklerin dikiş izleri, kaybetme izleri gözükmemesi gerekiyor. Şurada yaptığımız dikiş, mavi dikişin burada kalan ipleri bu dikişin içerisinden geçirerek kaybedelim. Yoksa herhangi bir yerlerden yürüterek çok çirkin bir görüntü oluşuyor tabanda. Böyle tertemiz bir görüntü olması için kalan ipleri kenarlardaki dikişlerden kaybediyoruz. Şurada bir tane dikiş mecburen gözüküyor. O da parmak arasını monte edildiği yer. Bunu da söyledikten sonra patiğin üst kısmına başlayalım. Ben burada işareti aldım ama tamamen öreceğiniz bebeğin ayak ölçüsüyle yapacağınız işaretler bunlar. Şurada şuraya kadar ölçü aldım. Şu şekilde. Başlangıç noktasından başlamıştık. Ölçmesi daha kolay olur diye. Buradan dikişleri saydım. 14 dikiş saydım. 15.'ye iğneyi taktım. 14 dikiş saydım. 15.'ye taktım. Şimdi buralarda şu kısımları örüyoruz. Buraya ipi bağlıyorum, sıkılaştırıyorum. Şuradaki ördüğümüz kaydırma ilmeklerine yapıyoruz. İpi de içinden yürütebildiğimiz kadar. Bir, tekrar iki, 5 tane sık iğne ördükten sonra şuraya bu işaretin 1, 2, 3, 4, 5 buraya bağlayacağım. Buradan buraya kadar da sık iğne öreceğiz. 14 tane zincir yeterli oluyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tabi bu öreceğiniz bebeğin ayağına göre ölçerek yapacağınız için sadece bir fikir olması açısından. Yani bunu çektiğiniz zaman şöyle çok dışarıda durmaması gerekiyor. Biraz içeride kalması gerekiyor. Yoksa çok bol olur. Topuk üstünde durmaz şu bant. 14 tane zinciri çektim.
1 2 3 4 beşinciye işaret iğnesine kadar 5 sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi şuradaki bandı, parmak arası bandını öreceğiz. Bunu 14 yapmıştık. Bu bandı da 28 iyi gelmişti. 28 zincir çekiyorum. 28 zinciri şuradaki başladığım yere ilk sık iğnenin üzerine kaydırma ilmeğiyle bağlıyorum. Bir zincirle üst sıraya çıkmak için şuraya bir sık iğne, 1 2 3 4 5, her sık iğneye bir tane sık iğne ördüm. Şimdi her zincirin üzerine bir sık iğne, gene buraya 5 tane sık iğne, şuradaki başladığım sık iğnenin üzerine bağlıyorum. Sıra sonunda bağlıyoruz. Bu şekilde parmak arası ve topuk arkası atkısını örmüş olduk. Şuraya monte edilecek. Şimdi üzerine şöyle bir parçası var. Hemen onu da örelim. 15 tane zincir çekelim. 15 zincirden sonra bir tane de fazlasını çekip yandaki zincirlere sıra bitene kadar sık iğne örelim. Bir zincirle şimdi ikinci sırayı öreceğiz. Bu sefer bir tane yarım trabzan, bir tane normal, bir tane yarım trabzan, bir tane normal. Sıra sonuna kadar böyle örüyoruz. Çünkü genişleyen tarafa doğru ördüğümüz için şu ilk ördüğümüz kısım altta kalacak. Daha geniş ördüğümüz kısım üstte kalacak. Bu şekilde buraya dikeceğiz. Başlarken ve bitişte ip bırakarak, çünkü dikiş yapacağımız için şöyle bol olan kenar yukarıda kalacak şekilde dikeceğiz. Bir de şu süsleri, fiyonk görünümlü ya da çiçek görünümlü süsleri örelim. Biraz ip bırakıyorum dikmek için. Şöyle sihirli halka içerisine 1 2 3 zincir, hatta 2 tane yeterli. İki, şu zincirden sonra 1 2 3 4 5, gene 2 zincirle şuraya bir kaydırma yapıyorum. Yanlarda 2 zincir, ortada 5 trabzan. 2 zincir, tekrar 1 2
3 4 5 trabzan, 2 zincir, sıkıyorum. Böyle bir görüntü oluşuyor. Şimdi şuraya bir tane boncuk koyarak alttan şu bandın üzerine bunları dikiyoruz. İğne yardımıyla ortaya aldım boncuğu. Sonra yaptığım bandın tam ortasına dikmeye başladım. Hem bandı dikiyorum hem boncuğun içinden geçirip sağlamlaştırıyorum. Yeteri kadar sağlam olmuştur. Sıkılaştırıyorum. Geri kalan örgünün arasında kaybedilecek bir küçük parçası var. Şimdi bu ilkini tam ortaya diktikten sonra şu iki kurdeleyi de yan yana bunu diktiğim gibi ama mümkün olduğu kadar yan yana şöyle şuralarda biraz pay kalsın, şu dibe dikmeyin, şöyle birbirine bayağı bir değsinler. Çünkü ayağı giyince açılırsa bunlar da açılır birbirinden. O yüzden mümkün olduğu kadar buralara pay bırakarak mümkün olduğu kadar birbirine değsin, birlikte olsunlar. Bandı bitirdim. Burası dar tarafı şu şekilde, geniş tarafından buraya dikilecek. Ondan önce şu parmak arasını sabitleyelim. Burada da görüldüğü gibi şurası orta. Ortanın bir ikincisinde bağladım. Hatta ortanın bir trabzan gerisi ve ikinci trabzan gerisinden her iki noktadan da bağladım. Şöyle bir ip yeterli, fazla bile. Yan yana koyuyoruz. Bu tarafta, bu da bu tarafta olacak. Yani şurası orta. Bir trabzan, iki trabzan, alta geliyorum. Şöyle ipi alayım önce. Sonra içinden geçiriyorum. Gene aynı noktadan sıkılaştırmayın çok fazla. Böyle gevşek kalsın. Şimdi ipi tekrar alırsam aynı noktadan olmuyor. O yüzden bir tane daha üste çıkıyoruz. Şuraya. Oradan alıyorum ipi. İki noktadan birleştirmiş oluyoruz. Gene içinden aynı noktadan iki trabzan arasından sabitlemiş olduk. Şöyle gevşek bir şekilde burada fazla olan ipleri kaybedeceğiz. Ama bunu belli ederek değil, gene gizleyerek o mavi dikişleri, yan dikişleri kullanarak bunları da kaybedeceğiz örgünün içerisinde. Biraz sıkmam gerekiyor. Şöyle.
Burasında biraz gevşek. Gayet iyi oldu. Oynuyor. Bunları, ipleri şuradan dikişlerin olduğu yere yürütüyorum. Ve dikişlerin aralarından kaybediyorum. Burada şurada bir tane dikiş gözükecek. Şunun monte dikişi. Onun dışında patiğin arka kısmında hiçbir başka renkte ip gözükmemesi gerekiyor. Temiz bir iş olması için. Bandı geniş ördüğümüz taraf üste gelecek şekilde dikiyoruz. Şu aralarda ilk yaptığımda 6 kaydırma dikiş sayısı var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada da aynı şekilde 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bırakarak 7.'ye dikmeye başlıyorum. Dikişleri hep bu mavi dikişin hizasından yapıyoruz. Ortada herhangi bir başka renkte dikiş, iplik, bir şey, başka bir şey bırakmıyoruz. Üstü nasıl muntazamsa örgünün, arka kısmı da öyle olmalı. Şimdi bir kere daha üzerinden geçiyorum. Bunu keseceğim, bu fazlalığı. Aralardan dikiş hizasından yeterli. Diğer kenarı da yine işaretlediğim yerden burayı diktiğimiz gibi dikiyoruz ve patik bitiyor. Evet, bu tatlış sandaletler bitti. Ben çok sevdim. Umarım siz de sevmişsinizdir. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıklı kalın.